Tan. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok varlıklı bir tüccar varmış. Zenginliğinin hesabını bile bilmezmiş. Bu tüccarın 3 tane de kızı varmış. 2 tanesi bencil, tembel ve kötü kalpli. 3. ise bir o kadar terbiyeli, fedakar ve sevgi doluymuş. Pırıl pırıl kumral saçları ve yemyeşil gözleriyle hem güzel hem iyi huylu olduğu için babası ona sadece güzel dermiş. Güzel babasına hiç kıyamaz, onu hiç üzmek istemezmiş. Diğer kardeşlerin ise işleri güçleri para, elbise ve mücevhermiş. Bu yüzden babası en çok güzeli severmiş. Güzel bir gece rüyasında çok yakışıklı, uzun boylu, simsiyah saçlı bir prens görmüş. Kendisi güzel bir tuvalet giymiş. Prensle dans ediyorlarmış. Dansın sonunda prens ona kırmızı bir gül hediye ediyormuş. Uyandığında hala rüyanın etkisinde gülümseyip kendi kendine dans ediyormuş. Diğer 2 kardeş de şaşkınlık ve kıskançlık içinde onu seyrediyorlarmış. Günler günleri kovalamış ve güzelin babası bir gün çok kötü bir haber almış. Kuvvetli bir fırtınayla tüccarın tüm gemileri batmış, bütün servetini kaybetmiş. Her şey bitti çocuklar. Artık sadece oturduğumuz ev kaldı. Çok üzgünüm. Üzülme babacığım. Sen bizimle ol yeter. Ben her gün senin yüzünün gülmesi, şansının dönmesi için dua edeceğim. Umarım yakında yine eskisi kadar zengin oluruz. Kısa bir zaman sonra sevindirici bir haber almışlar. Aslında gemilerinin birinin batmadığını öğrenen baba, sevinçle limana doğru gitmek için yola çıkmış. Herhalde artık kurtulduk. Yeniden zenginiz. Gemideki malları satıp döndüğümde benden ne istiyorsunuz? Çok güzel elbiseler, ayakkabılar. Kıymetli mücevherler. Babacığım, sen mutlu ve sağlıklı dön. Bir şey istemiyorum. Sadece kırmızı bir gül getirirsen çok sevinirim. Tüccar kızlarıyla vedalaşıp limana gitmiş. Ancak limana vardığında gözlerine inanamamış. Gelen gemisi artık paramparçaymış ve içindeki mallar da çoktan denize düşüp kaybolmuş. Yani değişen bir şey olmamış. Hala yoksullarmış. Bu üzüntüyle eve dönerken dalgınlıkla orman yoluna girmiş. Uzun bir zaman yolu aramış. Artık hem kendi hem de atı çok yorulmuş. Bir de bakmış ki biraz ileride bir ışık. Hava karardığı için yolu göremese de sevinçle ışığa doğru atını sürmüş. Karşısına görkemli bir saray çıkmış. Her tarafında ışıkları yanan, kocaman bahçesi olan bir saraymış. Biraz da esrarengiz görüntüsü varmış. Çünkü bahçe kapısına gelince kapı kendiliğinden açılmış. Uzun, ağaçlı bir yoldan geçip sarayın kapısına gelince o da kendiliğinden açılıvermiş. Tüccar hiçbir anlam veremese de içeri girmiş. İyi akşamlar. Burada kimse yok mu? Koca salonu karış karış arayıp seslenmiş. Bir de bakmış ki bir masada çeşit çeşit yemekler, tatlılar ve meyveler var. Çok acıktığı için oturup bir güzel karnını doyurmuş. Yeniden sarayın görkemli odalarını dolaşıp hayranlıkla seyredip yatacak bir yer aramış. Üst katta şahane bir yatak odası bulmuş. Artık yapacak bir şey yok. Ev sahibi gelince her şey için teşekkür edeceğim. Hemen yatağa uzanıp uyumuş. Ertesi gün gitmek üzere aşağı indiğinde bir de bakmış ki bu sefer şahane kahvaltı sofrası hazır ve onu bekliyormuş. Şansım açıldı herhalde. Taze sıkılmış meyve suyu bile var. Ama artık gitmem gerek. Sizi göremediysem bile çok teşekkürler. Hoşça kalın. Bahçeye çıkmış. Kapıya doğru giderken çok güzel bir kırmızı gül görmüş. Hatıra olarak bu gülü de kızıma götüreyim.
Güzel kızım bunu çok sevecek. Gülü kopartmış. Aynı anda arkasında bir gürültü duymuş. Dönüp bakınca gördüğü bir canavarmış. Uzun, siyah, kıllı kıllı elleri, kocaman ağzı ve gözleri, sipsivri dişleri olan korkunç görünüşlü bir canavarmış. Senin rahat etmen için her türlü hizmeti yaptım. Buna karşılık izinsiz çiçek kopartmaya utanmıyor musun? Özür dilerim efendim. Kötü bir niyetim yoktu. 3 kızım var. Onlardan biri benden gül istedi. Kızım için koparttım. Beni affedin. Demek 3 tane kızın var. Evet efendim. Pekala. O zaman tek şartla seni affederim. Kızlarından biri bana gelip isteyerek benimle kalacak. Eğer gelen olmazsa seni kötü bir şekilde cezalandıracağım. Al bakalım. Sana en hızlı atımı veriyorum. 1 hafta içinde birlikte gelirsiniz. Aksi takdirde küstahlığının bedelini ödersin. Canını kurtarmak isteyen tüccar o ata binip çabucak evine gitmiş. Olan biteni kızlarına anlatmış. Hanginiz oraya benimle geleceksiniz? Ben canavarla birlikte yaşayamam. Tek suçlu Güzel'dir. O gitmeli. Evet, onun yüzünden babam canavarın eline düştü. O gitsin. Tamam. Elbette babacığım. Sen hiç üzülme. Ben isteyerek gideceğim ve seni kurtaracağım. Benim güzel kızım. Benim yüzümden gidiyorsun. Çok üzgünüm. Üzülme babacığım. Her şey hallolacak. Saraya vardıklarında yine aynı şeyler olmuş. Şöminedeki ateş yanıyor, masa yemeklerle dolu, etraf pırıl pırıl ışıklıymış. Uzun yolculuktan sonra acıktıkları için hemen sofraya oturup yemeklerini yemişler. Çok geçmeden canavar merdivenlerden inerken İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Adım Çirkin. Benimle burada kalacak mısın? Evet efendim. O gülü ben istemiştim. Babamın bir suçu yok. O sadece bana bir hediye getirmek istemişti. O halde yarın baban gidecek. Sen de burada kalacak ve bana arkadaşlık edeceksin. ertesi gün babasıyla vedalaşmışlar. Seni çok özleyeceğim. Beni affet kızım. Ben de seni. Merak etme lütfen. Sen kendine iyi bak. El sallayarak bahçe kapısından babasını yolcu etmiş. Günler böylece geçip gidiyormuş. Ama üzüntü içindeymiş. Her gün ağlıyormuş. Çirkinle ben ne yapacağım? Nasıl alışacağım derken bir akşam Çirkin yanına gelmiş. İyi akşamlar. Nasılsın? Odan rahat mı? Bir istediğin var mı? Senin arzuların benim için emirdir. Bana isteyerek gelmen beni çok mutlu etti. Ah, ne olurdu beni biraz sevseydin. Çirkinim diye mi istemiyorsun? Güzel her seferinde doğruyu söylüyormuş. Seni sevmiyorum. Ama alıştım. Gör bak, bir gün kendimi sana sevdireceğim. Bir gün yüzümün çirkinliğini değil, kalbimin güzelliğini göreceksin. Önemli olan da odur. Aslında çok da iyi arkadaşlık ediyorlarmış. Birlikte piyano çalıyorlar, şarkı söylüyorlarmış. Bahçede dolaşıp kuşlara yem veriyorlarmış. Güzel bir de bakmış ki Çirkin artık ona hiç de o kadar korkunç gelmiyormuş. Aksine sevmeye bile başlamış. Bir gece rüyasında babasını çok hasta görmüş. Ertesi gün Günaydın. Dün akşam babamı rüyamda gördüm. Çok hastaydı. Ne olur bir haftalığına babama gideyim. Çok özledim ayrıca. Müsaade eder misin bana? Pekala, tamam. Tam bir hafta. Eğer bir haftayı geçirir bir daha gelmezsen ben burada ölürüm. Bunu unutma. Söz. Onu görüp geleceğim. O zaman bu sihirli küçük kalpli madalyonu boynuna takalım. Bir dileğin olduğunda onu sıkıca tutup söylersen gerçekleşir. ikisi böylece vedalaşmışlar. Babamın yanına gitmek istiyorum. Çabucak babasının evine gitmiş. Babası onu görünce çok sevinmiş. Artık kendini daha iyi hissediyormuş. Seni ne kadar çok özledim güzel kızım. Ben de seni çok özledim babacığım.
Kardeşleri bir türlü ne olduğunu, nasıl çabucak gelebildiğini anlamamışlar. Güzel'i hala kıskanıyorlarmış. Güzel, babasına her şeyi anlatmış. Artık mutlu olduğunu, üzülmemesini söylemiş. Bir haftadır babasındaymış. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamış. Bir gün rüyasında Çirkin'i yerde yatıyor olarak görmüş. Öldüğünü düşünüp o kadar üzülmüş ki çok korkmuş. Bir de bakmış, meğer bir haftayı bir gün geçirmiş. Hatalıymış. Çünkü sözünü istemeden de olsa tutmamış. Aman Tanrım, bana bir haftayı geçirirsen burada ölürüm demişti. Bu ne bencillik? Benim yüzümden ona bir şey olursa kendimi asla affetmem. Hemen babasıyla ve kardeşleriyle vedalaşıp koşa koşa madalyonu almış ve elinde sımsıkı tutarak öpmüş. Dileğini söylemiş. Kendini Çirkin'in sarayında bulmuş. Çirkin yerde gözleri kapalı yatıyormuş. Güzel çaresizlik içinde ne yapacağını bilemiyormuş. Seni yalnız bırakmamalıydım. Beni affet. Güzel Çirkin'i kaybettiğini sanıp ağlarken Çirkin birden gözlerini açmış. Seni ne kadar sevdiğimi şimdi anladım. Sahiden benim kadar çirkin birini sevebilir misin? Elbette. Artık senden hiç ayrılmayacağım. O zaman benimle evlenir misin? Evet, evet. Bir anda gözleri kamaştıran bir ışıkla Çirkin'in yüzü değişmeye başlamış. Yerine çok yakışıklı bir prens gelmiş. Uzun boylu, simsiyah saçlıymış. Sen rüyamda dans ettiğin prenssin. Evet. Kötü kalpli bir büyücü beni bu hale soktu. Günün birinde bir kız bu görüntüme rağmen evlenme teklifime evet derse sihir bozulacaktı. Beni kurtardığın için teşekkür ederim güzel. Çok geçmeden Güzel ve prens evlenmişler. Tüccar babayı ve iki kardeşi de saraya alarak ömürlerince mutlu bir hayat yaşamışlar. Bu iç güzelliğin zaferiymiş. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eskiden uzak bir ülkede bir kral yaşarmış. Bu kralın tam 12 tane kızı varmış. Bunların hepsi birbirinden güzel, birbirinden sevimliymiş. Kral onların saraydan dışarıya çıkmalarına izin vermiyormuş. Sadece bahçede dolaşabiliyorlarmış. Kral ve kızları normal bir hayat sürerken bir sabah babalarına günaydın diyerek kahvaltıya oturduklarında kral bir de bakmış ki kızların ayakkabıları paramparçaymış. Kral bu duruma şaşırmış. Ama yine de yardımcılarına emir verip kızlarına yeni ayakkabılar aldırmış. Ancak o günden sonra her sabah kahvaltıya geldiklerinde kızların ayakkabıları eskimiş oluyormuş. Kral bu duruma hiç anlam veremiyormuş ve şaşkınlıkla ne olduğunu anlamaya çalışıyormuş. Geceleri oda kapısına kilit vurdukları halde bu böyle devam etmiş. Bu olayı çözmek için kralın aklına çok iyi bir fikir gelmiş. Askerler, ülkeye haber salın. Kim bu olayı çözerse kızlarımdan birini onunla evlendireceğim. Ve ben ölünce yerime o kral olacak. Her gün ayakkabıların neden bu kadar eskidiğini bulmak için 3 günleri var bu genç adamların. Fakat 3 gün içinde bulamazlarsa zindana atılacaklar. Askerler bu haberi bütün ülkeye yaymış. Ülkedeki birçok genç bu olayı çözmek için saraya geliyormuş. Ama hepsi kızların kapısının önünde beklerken uyuyakalıyor ve zindana atılıyormuş. Saraya yakın bir köyde çok yakışıklı, iyi kalpli bir genç varmış. Kralın küçük kızını çok beğenirmiş. Genç delikanlının anneannesinden başka kimsesi yokmuş.
birlikte yaşarlarmış. Bir gün anneannenin aklına bir fikir gelmiş. Neden sen de bu haber için şansını denemiyorsun? Hep kralın en küçük kızını beğendiğini söylerdin. Şimdiye kadar yüzlerce kişi bu iş için saraya gitti. Hiçbiri bunu başaramadı. Benim için de imkansız görünüyor. Hem biz çok fakiriz. Kral kızını asla bana vermez. Aklını kaçırmış olmalısın anneanne. Hiç de bile. Sen benim dediklerimi yap. Başaracaksın. Sana babandan kalan sihirli bir pelerin veriyorum. Bunu taktığın anda görünmez olacaksın. Ha, bir de sakın saraydayken hiçbir şey yiyip içme. Hadi iyi şanslar. Genç delikanlı bu görünmezlik pelerinine çok şaşırmış olsa da hemen saraya gidip bu iş için geldiğini, şansını denemek istediğini söylemiş. Nöbetçiler onu da diğer şansını denemek için gelenler gibi kızların kapısının önüne götürmüşler. Gece olunca kızlardan en büyük olanı bir bardak suya uyku ilacı koymuş ve dışarı çıkıp kapıda bekleyen gence uzatmış. Hava sıcak. Susamışsınızdır. Buyurun. Eğer isterseniz bir bardak daha getirebilirim. Teşekkür ederim. Evet, çok susamıştım. Çok susamış olan genç ilaçlı suyu içince sabaha kadar uyumuş. Ertesi gece yine beklerken bu sefer başka bir kız limonata getirmiş. Dayanamayıp yine içmiş. Kendisine ayrılan odaya gidip horul horul uyumuş. Sabah uyandığında Ne kadar aptalım. Nasıl da bu kızlara inandım. Oysa ki anneannem bana hiçbir şey yiyip içme demişti. Bu gece son gecem. Mutlaka başarmalıyım. yine kapının önüne gitmiş. Kızlardan biri bu sefer meyve suyu ile kandırmak istemiş. Bizim genç meyve suyunu içiyor gibi yapıp kız içeri girince yanındaki saksıya dökmüş. Çiçeğin yanına oturup uyuyormuş numarası yaparak horlamış. Bakın bakalım kapıda bekleyen çocuk uyumuş mu? Kızlardan biri kapıdan başını uzatıp onu kontrol etmiş. Duymuyor musun? Horul horul uyuyor. Artık tamam. Serbestsiz. Gece saat 12'de genç delikanlı pelerini giyince birden görünmez olmuş. Yavaş yavaş kızların odasına girmiş. Kızlar son derece güzel giyinmişler. Saçlarını tarayıp süslenmişler. Odalarında büyük bir ayna varmış. Karşısına geçmişler. En büyük ablaları aynaya elini sürüp bir de öpücük yollamış. Ayna hemen yan tarafa doğru kaymış ve bir mahzene giden bir merdiven ortaya çıkmış. Genç delikanlı hayret ve şaşkınlıkla olanları seyrederken kızlar teker teker merdivenden inmişler. Tabii o da peşlerine takılmış. Merdivenlerden inerken delikanlının karanlıkta ayağı bir şeye takılıp düşünce prensesin eteğine tutunmuş. O da ne? Birisi eteklerimi çekiştiriyor. Sana öyle gelmiştir. Burada bizden başka kimse yok. Yüzlerce basamak inmişler. Sonunda bir ormana gelmişler. Bu ormandaki yapraklar altın, dalları gümüş, üstleri de elmas doluymuş. Genç hayranlıkla seyrederken onlardan birer tane almayı ihmal etmemiş. Dönüşünde elinde bir kanıt olsun istiyormuş. Çok uzun bir süre orman yolunda ilerleyip yürümüşler. Yolun sonunda bir göl çıkmış karşılarına. Gölde tam 12 kayık prensesleri bekliyormuş. Hepsi birer kayığa binerken onlara kayıklardaki gençler yardım ediyormuş. Delikanlı en sonuncu kayığa atlamış. Allah Allah. Bu kayık bugün biraz ağır sanki. 3 kişi taşıyormuşum gibi. Sen biraz kilo mu aldın prenses?
Gölün karşı kıyısında görkemli, ışıklar içinde bir saray görünmüş. Müzik sesleri her yerden duyuluyormuş. Hepsi birlikte içeri girmişler. Kızlar çılgınlar gibi kavalyeleriyle dans etmişler. Sarayın tüm bardakları kristal, çatal kaşıkları gümüştenmiş. Genç delikanlı gördüğü bu şahane şeyleri seyrederken bir parça pasta yiyip biraz su içmek istemiş. Altın tabaklarda duran pastalardan bir dilim kimseye belli etmeden yemiş. Ama kristal bardaktan su içerken yakalanmış. Ay, inanmıyorum. Şuraya bakın, bardak havalandı. Sanki biri su içiyor gibi. Bu çığlıkla genç delikanlı elindeki bardağı yere düşürmüş. Bardak tuzla buz olmuş. Hayal görüyorsun. Aslında dans etmekten çok yorulduk. Sen de o bardağa çarptın. Haydi neredeyse sabah olacak. Doğru saraya. Kızların artık saraya dönmesi gerekiyormuş. En büyük abla kardeşlerini toplamış. Aynı yollardan genç adamla birlikte geçerek saraya dönmüşler. Genç adam nihayet ayakkabılarının sırrını çözdüğü için çok mutluymuş. Derhal kralın huzuruna çıkmış. Majesteleri, sizi saygıyla selamlıyorum. Ayakkabıların neden bir günde eskidiğini öğrendim saygıdeğer kralım. Kızlarınız her gün gizli bir geçitten geçerek sihirli bir ormana gidiyorlar. Oradan da başka bir saraya geçip çılgınlar gibi dans ediyorlar. Ayakkabıları da bu yüzden eskiyor ve parçalanıyor. Zavallı kral bu duruma çok şaşırmış ve inanmak istememiş. Bugün senin son günündü. Zindana gitmemek için yalan söylemediğini ne bileyim. Efendim, yanında bir sürü kanıt var. Gümüş bir dal, altın bir yaprak, elmas bir meyve ve kristal bir bardak. Kral gördükleri karşısında çok şaşırmış. Ama bu sır çözüldüğü için de keyfi yerine gelmiş. Genç adamla beraber kızların gittiği yerlere tekrar gidip onun doğru söylediğini kendi gözleriyle de görmüş. Evet, haklıymışsın. Söyle bakalım, hangi kızınla evlenmek istiyorsun? Majesteleri, küçük kızınız da kabul ederse onunla evlenmek isterim. Tabii siz de uygun görürseniz. Genç adam ve küçük prenses evlenip bir ömür mutlu yaşamışlar. Delikanlı anneannesini saraya aldırmış. Her şeyi aslında ona borçluymuş. Diğer kızlar bu işten pek memnun olmasalar da bir daha izinsiz hiçbir yere gitmeyeceklerine söz vermişler. Bir varmış bir yokmuş. Bir zamanlar bir ülkede Darling ailesi adında bir aile yaşıyormuş. Büyük kızları Wendy, oğulları John ve Michael'mış. Bir gece bu üç kardeşin anne ve babası gezmeye gitmiş. Evde yalnız kalan çocuklar birlikte oyunlar oynayıp güzel vakit geçirmişler. Yorgun düşüp uykuları gelince ablaları Wendy onlara Peter Pan'ın masalını anlatmaya başlamış. Bir varmış, bir yokmuş. Çok uzaklarda, gizli bir ülkede Peter Pan isimli bir çocuk yaşarmış. Böylece hepsi uykuya dalmış. Gecenin ilerleyen saatlerinde Wendy pencereden duyduğu bir tıkırtıyla uyanmış. Bir de ne görsün? Karşısında bir çocuk ve uçan bir peri kızı varmış. Pervazda oturmuş, ona gülüyorlarmış. İyi geceler. Benim adım Peter Pan. Kardeşlerine anlattığın hikayenin kahramanıyım. Bazı eksiklerin olsa da çok güzel bir masaldı. Ben de Tinkerbell. Ama bana çıngırak da diyebilirsin. Hangisini istersen kullanabilirsin. Gördüğün gibi küçücük bir peri kızıyım. Vay be! Demek ki gerçeksiniz. Çok memnun oldum. Tabii ki gerçeğiz.
Ama gizli ülkede yaşıyoruz. Biz Peter Pan ile çok yakın arkadaşız. Birbirimizi uzun yıllardır tanıyoruz. Bir fikrim var. Peter Pan, çocukları da alalım, birlikte ülkemize dönelim. Ne dersin? Ah, ne harika bir macera olur. Maceralara bayılırım. Ama siz uçabiliyorsunuz ve biz, yani kardeşlerim ve ben, kanatlarımız yok ve uçamıyoruz. Orasını merak etme. Size azıcık peri tozumdan serpersem siz de bizim gibi uçabilirsiniz. Bu macerayı kesinlikle yaşamak isteyen Wendy hemen kardeşlerini uyandırmış. Karşısında Peter Pan'ı gören John ve Michael çok şaşkınlarmış. Evet, ben de ilk gördüğümde çok şaşırdım çocuklar. Ama size az önce masalını anlattığım Peter Pan ve Tinkerbell gerçekmiş ve bizi gizli ülkelerine çağırıyorlar. Ne? Gizli ülke mi? Nerede gizli? Nasıl gidilir ki oraya? Mutlaka gitmeliyiz. Gidelim abla, lütfen. Ne olur. Hadi gidelim. Wendy sevinçle kabul etmiş. Tinkerbell peri tozunu üzerlerine serper serpmez bizimkiler birden havalanmış. Şaşkınlık içerisinde hep birlikte pencereden çıkıp uçmaya başlamışlar. Süper! Baksana Can, uçuyoruz. Hadi oyalanmayın, yolumuz uzun. Çok uzun bir yolculuk yaparak gizli ülkeye varmışlar. Orada vahşi hayvanlar, kızılderililer, periler ve kaybolmuş çocuklar yaşıyormuş. Ama bir de çok tehlikeli olan korsanlar varmış. Korsanların başı Kaptan Kancakol'muş. Kaptan Kancakol, Peter Pan'ın en büyük düşmanıymış. Bu düşmanlığın sebebi çok eskilere dayanıyormuş. Kaptan Kancakol bir gün Kızılderililerin prensesini kaçırıp gemisinde esir almış. Peter Pan da prensesi kurtarıp koruyabilmek için Kaptan Kancakol'la dövüşmüş. Bir elini kılıçla kesmiş ve eli denize düşmüş. Onu da bir timsah yutmuş. Hem de cep saatiyle birlikte. Artık timsah da tik tak diye ses çıkartarak yüzüyormuş. Bu yüzden timsahın ismi Tik Tak olarak kalmış. Kaptanın kopan eline bir kanca takılınca onun da ismi Kaptan Kancakol olmuş. Peter Pan ve çocuklar Kaptan Kancakol'a görünmeden dikkatlice Peter Pan'ın evine gitmişler. Kaptanın sürekli elindeki dürbünle gizli ülkeyi izlediğini bildiklerinden saklana saklana ilerlemişler. Peter Pan'ın evinde tam 3 tane kaybolan çocuk varmış. Onlar da Kaptan Kancakol'un kaçırdığı ve Peter Pan'ı kurtardığı çocuklarmış. Hemen Wendy'nin etrafını sarmışlar. Hoş geldin. Demek ki artık her gün çok güzel yemekler yiyeceğiz. Kız olduğum için yemekleri benim mi yapmam gerekiyor? Ama biz... Neyse. Allah'tan yemek yapmayı seviyorum. Yaparım tabii. Akşamları da size yatmadan hikaye anlatırım. Yaşasın! Oley! Çocuklar sevinçle Wendy'ye sarılmışlar. Wendy gerçekten onlara annelik yapmış, güzel güzel yemekler pişirmiş, pastalar yapmış ve geceleri yatmadan evvel hikaye anlatmış. Peter Pan ile çok iyi iki arkadaş olmuşlar. Birlikte ormanda yürüyüşlere çıkıp birbirlerini daha iyi tanıyorlarmış. Fakat Tinkerbell bu ikisinin yakın arkadaşlığından hiç hoşlanmamış. Peter Pan'ın onu unuttuğunu ve ihmal ettiğini düşünüp Wendy'den artık sıkılmaya başlamış. Wendy artık evine geri dönmeli. Peter Pan benim arkadaşım. Onu kayıp ormanda bulup gizli ülkemize ben getirdim. Şimdi artık eskisi gibi benimle değil Wendy ile vakit geçiriyor.
Bu duruma bir çözüm bulmam lazım. Oysa ki Wendy'nin bunlardan hiç haberi yokmuş. O sadece gizli ülkede herkese yardım etmekten başka bir şey düşünmüyormuş. Bir gün yine Peter Pan ve Wendy gizli ülkede bir kayanın üzerinde oturmuş sohbet ederken Kaptan Kancakol dürbünüyle onları görmüş. İşte tam orada. Peter Pan bu. Çabuk. Gemide herkes koşturup ateş ederek Peter Pan'ı vurmaya çalışmışlar. Sizi şapşallar. Beni değil, Peter Pan'ı vuracaksınız. Tinkerbell, sen Wendy'yi güvenli bir yere götür. Ben korsanların gemisine gidiyorum. Bu sefer sonun geldi Bay Kanca. Hadi Wendy, çabuk. Tinkerbell o anda bir plan yaparak Wendy'yi alıp bulutların üzerine bırakmış. Hemen aşağı inip çocukların yanına gitmiş. Hey çocuklar, Peter Pan bulutların üzerinde büyük bir kuş var. Ona vurun dedi. Çocuklar hemen oklarını çıkarıp buluta doğru nişan almışlar. Peter Pan ise geminin güvertesinde Kaptan Kancakol'la uğraşmaktaymış. Öbür koluna da mı kanca istiyorsun kaptan? Cesaretin varsa benimle kılıç dövüşü yapmalısın. Seni sahilde bekliyorum. Eğer korkak değilsen gelirsin. Peter Pan sahile doğru uçmuş ve gemi sahile yanaşmış. Sonunda iki ezeli düşman kılıç dövüşüne başlamış. Biraz sonra Kaptan Kancakol arkasında çok iyi tanıdığı o sesi duymuş. Tik tak, tik tak. Bu sesi duyar duymaz panikle arkasını dönünce üzerine doğru gelen tik takı görmüş. Kılıcını fırlatıp gemiye nasıl kaçtığını bilememiş. Anne! Anneciğim! Peter Pan onun haline kahkahalarla gülmüş. Sonra birden aklına Wendy gelmiş. Koşup Wendy'nin nasıl olduğunu anlamak için yanına gitmiş. Bir de ne görsün? Wendy yerde göğsüne bir ok saplanmış olarak yatıyormuş. Peter Pan çok üzülmüş ve bir o kadar da korkmuş. Wendy'nin başına gelenlerin onun yüzünden olduğunu düşünüyormuş. Tinkerbell, çocuklar, ne oldu burada? Tinkerbell bulutlarda oturan kuşu vurun dedi. Sen istemişsin. Biz de bulutlara nişan aldık. Meğer o kuş değil Wendy'ymiş. Bütün çocuklar çok üzgünmüş ve hepsi ağlıyormuş. Tinkerbell bize yalan söyledi. Peter Pan eğilip Wendy'nin göğsündeki oku çekip almış. Ama bu okta hiç kan yok. Meğer Wendy'nin yeleğinin düğmesine çarpan ok ona hiç saplanmamış. Peter Pan o anda sadece çarpmanın etkisiyle korkudan bayılıp bulutlardan aşağı düştüğünü anlamış. Wendy, Wendy, hadi uyan. Gözlerini açıp ayağa kalkan Wendy herkesi çok sevindirmiş. Herkes neşeyle ona sarılmış. Birlikte evlerine dönmüşler. Tinkerbell periler ağacından tüm olan biteni seyrediyormuş. Yaptığından çok ama çok pişmanmış. Peter Pan'ın evine gidip herkesten özür dilemiş. Çok ama çok üzgünüm. Hepinizden. Özellikle Wendy. Senden özür dilerim. Beni affedebilecek misin? İkinizin arkadaşlığını kıskandığım için yaptım. Çok pişmanım. Ben hayatımı sana borçluyum Tinker. Senin yerini asla başka biri alamaz. Daima beraber olacağız. Ama bu yaptığın şey çok yanlış. Ve bu akşam gidip bunu peri ağacında biraz düşünmeni istiyorum. Wendy Tinkerbell'i affetmiş. Fakat Peter Pan öyle dediği için Tinkerbell periler ağacına geri dönmüş. Herkes bugün çok yoruldu. Hadi çocuklar, uyku vakti. Tabii önce hikaye.
Wendy o gece çocuklara gizli ülkeye giden 3 çocuğun hikayesini anlatmış. Yani kendi hikayelerini. Kardeşleri artık evlerine dönmek istiyorlarmış. Anne ve babalarını çok özlemişler. Wendy kaybolan çocuklara seslenmiş. Biz artık eve döneceğiz. Siz de bizimle gelmek ister misiniz? Sizinle gelmek mi? Gerçek evinize mi? Yaşasın! İnanamıyorum. Bizim de artık bir evimiz olacak. Peter, sen de bizimle gelsene. İstersen sen de bizimle yaşayabilirsin. Olmaz. Sizler bir gün büyüyüp yaşlanacaksınız. Oysa ben hep çocuk kalmak istiyorum. Ertesi gün Tinkerbell hepsine yeniden sihirli toz serpmiş. Wendy ve çocuklar tam uçarlarken dürbünüyle onları gören Kaptan Kancakol bu sefer hepsini yakalayıp geminin direğine bağlayarak esir almış. Tinkerbell tüm bu olan biteni görüp Peter Pan'a hemen haber vermiş. Peter Pan koş. Herkes esir aldılar. Kurtar onları. Ne? Arkadaşlarımız esir mi alındı? Yeter artık kaptan. Senin sonun geldi. Bu sefer timsah yemi yapacağım seni. Hemen uçarak gemiye inmiş. Çocuklar Peter'i görünce sevinç çığlıkları atmışlar. Peter Pan bu. Yaşasın. Kurtulduk. Kaptan hemen Peter Pan'ı kılıcı ile saldırmış. İkisi yeniden kılıç dövüşüne başlamışlar. Uzun bir süre dövüşmüşler. Tam o sırada Peter Pan yine Tik Tak'ın sesini duymuş. Fırsat bu fırsat değil, güçlü bir kılıç darbesiyle kaptanı denize atmış. Kaptan Kancakol'un denize düştüğünü gören Tik Tak da hızlıca kaptana doğru yüzmeye başlamış. Gemideki adamları da yenildiklerini anlayıp korkudan denize atlamışlar. Anne! Anneciğim! Seni hain kaptan. Kaç bakalım. Arkadaşlarımı esir almak ne demekmiş gördün. Artık gizli ülkede herkes korsanlardan kurtulmuş. Üstelik bir de gemileri olmuş. İlk iş olarak Peter Pan çocukları direkten çözerek kurtarmış. Bu zaferi gemiyle denizde turlayarak kutlamışlar. Artık Peter Pan kaptanmış. Evet, eve gitme vaktimiz geldi. Hepinizi güvenli olarak ben evinize bırakacağım. Yaşasın. 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 Her şey için çok teşekkür ederim Peter Pan. Seni hiç unutmayacağım. Ben de sizleri Wendy. Lütfen anla beni. Ben orada yaşayamam. Peter Pan aslında Wendy ve çocuklardan ayrı kalacağı için çok üzgünmüş. Allah'tan Tinkerbell hep yanındaymış. Seni ziyarete gelebilir miyiz Wendy? Tabii ki. Ne zaman isterseniz Tinker. Sarılarak veda etmişler. Son kez birlikte uçarak evlerine döndüklerinde ailesi onları sevinçle karşılamış. Wendy, John, Michael. Sizleri çok özledik. Nerelerdeydiniz? Bu 3 çocuk da kim? Onlar kayıp çocuklar anneciğim. Gizli ülkeden birlikte geldik. Gizli ülke? Wendy ailesine başlarından geçen her şeyi anlatmış. Annesi ve babası çok şaşırmışlar. Ama çocuklarına tekrar kavuştukları için de çok mutlu olmuşlar. Wendy pencereden dışarı bakarken Peter Pan ve Tinkerbell de artık çok uzaklardaymış. Öylece gözden kaybolmuşlar. Wendy hala el sallıyormuş. Peter Pan, bir gün yine buluşacağız seninle. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak bir ülkede
3 oğlu olan bir değirmenci yaşarmış. Değirmenci ölmeden mallarını 3 oğlu arasında paylaştırmış. Büyük oğluna değirmeni, ortanca oğluna eşeği, küçük oğluna da kedisini miras bırakmış. Küçük oğlan buna çok üzülmüş. Bir kedi benim işime yaramaz ki. Ne yapabilirim onunla? Üzülme. Sonunda neden böyle yaptığımı anlayacaksın. O çok akıllı bir kedidir. Çok geçmeden değirmenci ölmüş. Tüm kardeşler miraslarını almışlar. Ama küçük oğlan kedinin suratına bile bakmıyormuş. Kedi buna çok üzülmüş. Sana en iyi mirasın kaldığını göreceksin. Bunu ispat edeceğim. Bana boş bir çuval, şık bir şapka, bir çift de çizme ver. Küçük kardeş kedinin konuşmasına çok şaşırmış. Ama dediğini yapmış. Çok da merak ediyormuş. Kedi hemen işe koyulmuş. Çizmelerini giyip şapkayı başına takmış. Aynanın karşısına geçip kendini hayranlıkla seyretmiş. Sapsarı uzun tüylerime, yemyeşil gözlerime bu şapka ve bu çizmeler ne kadar da yakıştı. Tıpkı saraylılar gibiyim. Hemen işe koyulmuş. Çuvalın içine taze marul ve havuç doldurup ormana gitmiş. Çuvalın ağzını açıp bir ağacın arkasına saklanmış. Çok geçmeden bir tavşan yiyeceklerin kokusunu alıp çuvala girince hemen ağzını kapatıp koşa koşa saraya gitmiş. Sarayın kapısında nöbetçiler varmış. Dur bakalım. Sen de kimsin? Buraya giremezsin. Ben Karabas Lordu'nun hizmetlisiyim. Kralla görüşmem lazım. Efendimden krala bir hediye getirdim. Pırıl pırıl parlayan çizmeleri, şık şapkasıyla nöbetçileri ikna etmek hiç de zor olmamış. Onu kralın huzuruna çıkarmışlar. Çizmeli kedi yerlere kadar eğilerek kralı selamlamış. Yakaladığı tavşanı çıkartmış. Majesteleri, size Karabas Lordu'ndan bir hediye getirdim. Saygılarımızla. Oo, bir tavşan demek. Çok teşekkür ederim. Kabul ettiğimi bildirirsin. Çizmeli kedi uzun bir süre krala değişik hediyeler vermiş. Kral da artık lordu tanımak istiyormuş. Bir gün yanına kraliçe ve prenses kızını da alarak çizmeli kediyle birlikte lordun şatosuna gitmek için yola çıkmaya karar vermiş. Bu fırsatı değerlendirmek isteyen çizmeli kedi hemen sahibinin yanına gitmiş. Kralımız ırmağın kenarından mutlaka geçecek. Sen ırmağa gir ve boğuluyor numarası yap. Biz geçerken imdat, imdat diye bağır. Ben elbiselerini de saklayacağım. Ne planlar kuruyorsun? Ne işimize yarayacak? Korkma, sen sadece dediğimi yap. Çok şaşıran küçük oğlan ırmağın kenarına gidip onları beklemeye başlamış. Şatoya giden yolda çiftlikte çalışanlar varmış. Buradan kral geçecek. Sorarsa ona bu toprakların Karabas Lordu'na ait olduğunu söyleyin, tamam mı? Aksi takdirde kral size çok kızar ve sizi cezalandırır. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Tüm yoldakileri tembihledikten sonra çizmeli kedi sonunda şatoya gelmiş. Fakat bu şatoda sihirli güçleri olan bir dev yaşıyormuş. Çizmeli kedi şatonun kapısını çalmış. Kim o? Kimdir beni rahatsız etmeye cesaret eden kişi? Ben Karabas Lordu'nun hizmetlisiyim. Efendim kralla birlikte senin şatona gelecek. Ben de içeride biraz dinlenmek istiyorum. Beni içeri alır mısın? Tamam. Gel bakalım. İçeride başlamış devle sohbet etmeye. Senin sihrin olduğunu duydum ama inanmadım. İstediğin hayvana dönüşebiliyormuşsun. Bu doğru mu? Tabii. İnanmıyor musun yoksa? Mesela aslan olabilir misin?
Çok kolay. Wow. İşte oldum bile. Kedi korkuyla bir dolabın üstüne çıkıp bu sefer de Tamam, tamam. Çok güzel. Peki fare de olabilir misin? Ondan kolay ne var? dev minicik bir fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de hemen onu yakalayıp küçük bir kutuya koymuş. Ormanda bırakmak üzere kralın yanına dönmüş. Hoş geldin çizmeli kedi. Tam vaktidir. Hadi yola çıkalım. Kralın arabası ırmağın kenarından geçerken dışarıdan gelen bir ses duymuşlar. İmdat! İmdat! Yardım edin! Koşun askerler. Birisi ırmakta boğuluyor. Sese koşan askerler küçük kardeşi sudan çıkarmışlar. Şık yeni bir elbise vererek giydirmişler. İşte efendim, Karabas Lordu. Hayatımı size borçluyum majesteleri. Küçük kardeş olanları anlamasa da çizmeli kedinin sözünü dinliyor fakat bu olanlara da bir anlam veremiyormuş. İşte sevgili eşim kraliçe ve prenses kızım. Tanıştığımıza memnun oldum majesteleri. Haydi artık şatoya gidelim. Küçük kardeş ve prenses birbirlerini ilk gördükleri anda aşık olmuşlar. Prenses çok güzel bir kız, Karabas Lord'u olan küçük kardeş de çok yakışıklıymış. Yol boyunca kral rastladığı işçilere Burası kimin toprakları? Karabas Lordu'nun kralım. Karabas Lordu'nun. Karabas Lordu'nun efendim. Karabas Lordu'nun. Kral tüm bunlardan çok etkilenmiş. Genç lord, sen çok güçlüymüşsün. Çizmeli kedinin kurduğu plan tıkır tıkır işlemiş. Şatoya vardıklarında kendilerine güzel bir ziyafet çekmişler. O gece küçük kardeş artık Karabas Lord'u olmuş ve prensesi babasından istemiş. Senin gibi güçlü, zengin, akıllı ve terbiyeli bir damadım olsun isterdim. Kızım da kabul ederse evlenebilirsiniz. Çok geçmeden prenses ve Karabas Lord'u evlenmiş. Şatolarında ömür boyu mutlu ve huzurlu yaşamışlar. Çizmeli kedi de hep onlarla birlikte kalmış. Babacığım, ne demek istediğini sonunda anladım. Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın yakınındaki bir köyde kırmızı başlıklı kız ve annesi yaşarmış. Bu kırmızı başlığı büyük annesi hediye etmiş. Başlıklı pelerinini o kadar çok seviyormuş ki başlığını kafasına takar, köyde öyle dolaşırmış. Bu yüzden adı kırmızı başlıklı kız olarak kalmış. Ormanın öbür tarafında yaşayan büyük annesini sık sık ziyaret eder, onunla vakit geçirmeyi çok severmiş. Ormanda yaşayan bir oduncu bir gün evlerine uğrayıp büyük annenin hastalandığını haber vermiş. Bunu duyan anne hemen çeşitli otlardan bir ilaç yapmış ve kırmızı başlıklı kıza seslenmiş. Kızım, büyük annen için çok faydalı bir ilaç hazırladım. Sağlıklı sebze yemekleri de pişirdim. Bunları hemen kendisine götür. Giderken orman yolundan sakın ayrılma ve yabancılarla da konuşma lütfen. Tamam anneciğim. Ben de onu çok özlemiştim zaten. Sepetime koy lütfen, hemen götüreyim. Onu çok sevdiğimizi de söylemeyi unutma. Tamam anneciğim, söylerim tabii. Kırmızı başlıklı kız hemen yola koyulmuş. Pırıl pırıl bir sabahmış. Etrafta kelebekler uçuşuyormuş. O da neşeyle şarkı söyleyerek
ve kelebeklerle dans ederek büyük annesinin evine gidiyormuş. Orman kuş sesiyle doluymuş. Elinde annesinin verdiği ilaç ve yemek sepetini sıkı sıkı tutup hiç elinden bırakmıyormuş. Etrafta o kadar güzel çiçekler varmış ki keyfi çok yerindeymiş. Çiçekleri görünce annesinin sözlerini unutup hemen ormanın içine dalmış. Ne güzel çiçekler. Bunlardan bir demet yapmalıyım. Sevgili büyük annem çok hoşlanacak. Çiçek toplarken farkında olmadan ormanın derinliklerine doğru gitmiş. Vaktin nasıl geçtiğini hiç anlayamamış. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da güzel. Bunlar daha da güzel kokuyor. Kayboldum sanırım. Orman yolunu da kaybetmiş. Doğru yolu bulmak için koştururken aniden karşısına kocaman bir kurt çıkmış. Kırmızı başlıklı kız o kadar korkmuş ki çığlık atmış ve heyecandan sepetini bile yere düşürmüş. Acele acele nereye gidiyorsun küçük kız? Adın nedir? Çok tatlısın. Bana kırmızı başlıklı kız derler. Hasta büyük anneme biraz ilaç, biraz yemek, biraz da mis gibi kokan güzel çiçekler götürüyorum. Benden korkmana gerek yok. Ben kötü bir kurt değilim. Bak sepetini yere düşürdün, al bakalım. Amacım sadece sana yardımcı olmak. Aslında kurtun aklı fikri sepetteki yemeklerdeymiş. Bir de büyük annenin evindeki yiyecekleri ele geçirirsem ömür boyu aç kalmam diye düşünüyormuş. Sanki dostuymuş gibi davranıp kızı kandıracakmış. Kurnaz bir kurtmuş. Bana yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok naziksiniz efendim ama acele etmeliyim. Büyük annem beni bekliyor. Çünkü çok hastaymış. İlacını ve yiyeceklerini götürmeliyim. Yoksa iyileşemez. Büyük annenin evi çok uzak mı? Biraz ileride çam ağaçları var. Tam onların arasında. Küçük bir kulübe. Peki o zaman sen çiçek toplamaya devam et bakalım cici kız. Tanıştığımıza memnun oldum. Hoşça kal. Evin yerini öğrenen kurt kestirme yoldan büyük annenin evine varmış. İçeriden yaşlı kadın kapıyı çalan kurda seslenmiş. Kim o? Sevgili torunum sen misin? Benim büyük anne. Sana ilaç ve yiyecek getirdim. Kapı açık güzel kızım, girebilirsin. Kurt sevinçle içeri dalmış. Büyük anneyi yakalayıp bir sandığa kapatmış. Sonra da onun dolabındaki giyeceklerden giyip şapkasını da gözlüğünü de takıp yatağa uzanmış. Sonra kırmızı başlıklı kızı beklemeye başlamış. O sırada orman yolunu bulamayan kırmızı başlıklı kız kaybolduğunu anlamış, ağlamaya başlamış. Ben şimdi ne yapacağım? Annemin sözünü neden dinlemedim ki? Bana orman yolundan ayrılma demişti. Ormanda ağlama sesleri duyan bir avcı kızın sesini duyup yanına gelmiş. Niye ağlıyorsun küçük kız? Ağlama. Ormanda çiçek toplayacağım diye yolumu kaybettim. Büyük annem hasta, ona ilaç götürmeliyim. Ormanda yalnız dolaşmak çok tehlikelidir. Ben seni gideceğin yere götürürüm. Korkma. Çok teşekkür ederim efendim. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Buralarda hiçbir kurda rastladın mı? Evet, biraz evvel yanımdaydı. Ona büyük annemin evini tarif etmemi söyledi. Koşarak uzaklaştı gitti. Eyvah! Acele etmeliyiz. Büyük annene bir kötülük yapmadan onu durdurmalıyız. Birlikte hızlıca yola koyulmuşlar.
Büyükannesinin kapısını çalan küçük kıza içeriden kurt bu sefer büyükannenin sesini taklit ederek "Sevgili torunum, seni bekliyordum. Kapı açık, gelebilirsin, seni çok özledim." Kırmızı başlıklı kız sesini hiç benzetmese de herhalde hasta olduğu için böyle çıkıyor diye düşünürken Tamam, artık güvendesin. Seni büyükannenin evine getirdim. Ben de o kurdu avlamak için ormana dönüyorum. Unutma, ben hep buralardayım. İçeri giren kırmızı başlıklı kız büyükannesi sandığı kurtun yanına oturmuş. Kurt perdeleri kapattığı için içerisi oldukça loşmuş. Kırmızı başlıklı kız büyükannem hastalanınca çok değişmiş diye şaşkınmış. Senin kulaklarına ne oldu büyükanne? Neden bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için tatlım. Peki gözlerin neden bu kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. Kolların niye bu kadar uzun? Sana sıkı sıkı sarılabilmek için canım kızım. Peki ya dişlerin? Dişlerin neden bu kadar sivri? Getirdiğin yemekleri daha iyi yiyebilmek için. Kırmızı başlıklı kız onun gerçek sesini duyunca ormanda tanıştığı kurt olduğunu anlamış. İmdat! İmdat! Henüz çok uzaklaşmamış olan avcı koşarak geri dönüp kırmızı başlıklı kızı yakalayan kurdun kafasına bir odunla vurup bayıltmış. Kurdu ormandan atmak için onu sıkı sıkı bağlayıp bir kenara koymuş. Kurdu çok uzaklara götürecekmiş. Seni hain kurt! Nihayet seni yakaladım. Tüm orman senden kurtuldu. Avcı büyükanneyi sandıktan çıkartarak kurtarmış. Kırmızı başlıklı kız, bu sana ders olsun. Bir daha annenin sözünden sakın çıkma. Bütün bunlar bu yüzden başına geldi. Hayatlarını kurtaran avcı ile birlikte yemeklerini güzelce yemişler. İlacını içen büyükanne kendini çok iyi hissettiği için neşe içindeymiş. Kırmızı başlıklı kız hava kararmadan koşa koşa evine dönmüş. Bir daha asla annesinin sözünden çıkmayacakmış. Hey çocuklar! Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun ve zili tıklamayı da unutmayın.